Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimiyle ilgili videolara devam ediyorum. Bu videoda geçmiş videolarda değindiğim konuları kısaca özetleyerek bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Çünkü bundan sonraki ele alacağımız konular biraz daha çetrefilli ve karmaşık konular olacak. Dil gibi çok boyutlu, çok bileşeni olan ve çok karmaşık bir doğal görüngünün nedenlerini ve gelişim çizgisini anlatabilmek için farklı disiplinlerden değişik konulara girmek zorunda kaldık. Fakat bu değişik konuların her birini ayrıntılandırma zaten olanağımız yoktu. Hem buna benim gücüm yetmez hem de gerek de yoktu. Çünkü burada esas olarak dilin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini anlatmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu anlama çalışması ister istemez dilin kökenine ilişkin değişik teorileri ele almayı gerektirdi. Geçmiş videoları izleyen arkadaşlar bu teorilerden bir kısmına değindiğimi iyi bileceklerdir. Aslında bu teorileri kabaca 3 aşamada ele almak gerekiyor. Birincisi efsaneler, yani mitolojilere dayalı açıklamalar. Bu dönemde, yani efsane ve mitolojilere dayalı açıklamaların yapıldığı dönemde bilimsel gelişme herhangi bu konuyu etraflı biçimde ele almaya uygun olmadığı için ister istemez o dönemki düşünürler, konu üzerine kafa yoranlar belli efsanelere, mitolojik öykülere, bir takım anlatılara dayanmak zorunda kaldılar. Örneğin Platon'un ya da Aristo'nun ya da onlar gibi başka filozofların bazı değinmeleri kuşkusuz o dönemki düşüncenin çerçevesinde olmak durumundaydı. O dönemki düşüncede esas olarak insanı diğer canlılardan tümüyle ayıran, ayrı bir yere koyan, esas olarak da bunu yaparken insanın ruhunun olduğunu, diğer canlılarda ruh olmadığı için dolayısıyla onların farklı bir kategoride konulması gerektiğini ele alan bir düşünce çizgisi vardı ve bu düşünce çizgisine göre açıklamalar yapılıyordu. Tabii bu geçmiş mitoloji, efsanelere ve mitolojiye dayalı teorik anlatımlardan söz ederken dinsel anlatıları da bunun içine katmamız gerekiyor. İşte gerek Babil öyküsü olsun, gerek işte cennette Tanrı'nın Adem'e nesnelere ad verdirmesine olsun ya da değişik başka inançlarda sözün, konuşmanın nasıl ortaya çıktığına ilişkin efsanevi, mitolojik öyküler var. Tabii bildiğiniz gibi ben bunların hiçbirisine girmedim. Çünkü bunlar bilim öncesi döneme ilişkin anlatılar. Bu konuları merak eden arkadaşlar konuyla ilgili zaten yeterince internette video var. Onlardan bunları izleyebilirler. Bu efsanelere ve mitolojiye dayalı anlatılardan sonra nispeten bunlardan kurtulmaya çalışan, özellikle de Rönesans ve Aydınlanmadan sonra gelişen dönemde konu üzerine eğilen düşünürlerin, araştırmacıların, filozofların değişik görüşleri var. Yani bunlar Descartes'tan başlıyor. Herder, Alexander von Humboldt, Leibniz, Condillac, Rousseau, Ernst Renan böyle gidiyor. Bu düşünürlerin birçoğunun bu konuda özel araştırmaları ve kitapları da var. Yani örneğin Rousseau'nun Dilin Kökeni diye bir kitabı var. Renan'ın Dilin Kökeni diye bir kitabı var. Başka bir takım düşünürlerin konuya ilişkin değişik çalışmaları ve ortaya koydukları yazılı metinler var. Bunlara ben anlatılar diyorum. Çünkü bunların anlatı olmasının nedeni aslında bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinmeye çalışıyorlar. Dilin kökenini açıklamaya yönelik geçmiş mitolojik efsaneye ve öykülere dayalı açıklamaları kabul etmiyorlar. Bunlara karşı çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü bunların ne derece temelsiz ve derme çatma görüşler olduklarını bildikleri için bunları geliştirmeye çalışıyorlar. Bu anlatılarda örneğin Descartes'in hayvanları canlı makineler olarak gören anlayışında olduğu gibi tek yönlü açıklama çabaları da kuşkusuz var. Ama örneğin
Diyelim Rousseau dilin ortaya çıkmasını duyguların gelişmesine ve müziğe bağlıyor. Renan da daha farklı açılardan yaklaşıyor. Fakat sonuçta aydınlanma ve Rönesans sonrasının düşünürlerinin dilin kökenine ilişkin açıklamaları da esas da bilimsel bir temele dayanmadığı için bunlara da ben anlatılar diyorum. Bunlar da değişik anlatılar. Kuşkusuz bu anlatılar konunun belli yönlerine dikkat çekip belli yönleri öne çıkarmaları açısından değerliler. Yani bir bütün olarak bir Rousseau'nun kitabında, Renan'ın kitabında anlatılanları tümüyle benimsemesek ya da bunların sonuçta yanlış olduğunu söylüyor olsak da oradaki düşünce çizgisini izlemek, bir takım yargılara nasıl ulaşmaya çalıştıklarını takip etmek bizim için önemli ve yararlı bir çaba. Dilin kökenine ilişkin tartışmalarda ve dilin kökenini açıklamaya çalışan teorilerle ilgili dönüm noktası hepinizin bildiği gibi evrim teorisinin bilimsel bir teori olarak kendini kabul ettirmesiyle yeni bir aşamaya geçiyor. Çünkü evrim teorisi insanın kendisinin olduğu gibi insanın değişik özelliklerinin, yapılarının, organlarının, davranışlarının, yani insana ilişkin her şeyin evrimsel süreçte belli mekanizmalardan geçerek gelişmek zorunda olduğunu kaba hatlarıyla koyuyor. Kuşkusuz dilin kökeni zorlu bir sorun olduğu için bu evrim teorisinin öncüleri açısından baktığımızda, örneğin diyelim evrim teorisinin ilk kurucusu olarak iki kişiden söz edilir. Birisi Darwin, birisi Alfred Wallace'tır. Darwin gerek gözün evrimi olsun, gerek dilin ve bilincin ortaya çıkması konularında somut, elle tutulur görüşler ortaya koyamadı. Koyması da mümkün değildi. Çünkü onun yaşadığı dönemde bilimler bu derece çeşitlenmemiş, özelleşmemiş ve derinleşmemişlerdi. Dolayısıyla bir genetikten, biyokimyadan, moleküler biyolojiden haberi olmayan Darwin'in bu konularda kapsamlı görüşler ortaya koyması elbette mümkün değildi. Fakat Darwin sağlam bir bakış açısıyla insani bütün özelliklerin aslında evrim ışığında açıklanabileceğinde ısrarcıydı. Bu konuda bir kuşkusu yoktu. Ama örneğin diyelim evrim teorisinin diğer kurucusu olarak anılan Alfred Wallace, bilincin ve dilin kökeni konuları gündeme geldiğinde evrim teorisinin bunları açıklayamayacağını ilan ederek teslim bayrağını çekmiş ve başka sulara yelken açmıştı. Daha sonra ispitrizmacılık dediğimiz işte değişik ruhsal çözümlemelere dayalı araştırma alanlarına yönelmiş ve evrim teorisini daha da ilerletme yönde yararlı çalışmalar yapamamıştı. Şimdi aradan geçen zamanda evrim teorisi bilimsel teoriler içerisinde kendine kalıcı ve sağlam bir yer edindikten sonra dilin kökenine ilişkin tartışmalar bakımından evrim teorisinin merkezi bir rolünün olduğu ve dilin ortaya çıkmasını da evrim teorisi çerçevesinde açıklamak gerektiği genel olarak kabul edilen bir düşünce çizgisi. Fakat burada da evrim teorisinden sonraki düşünceleri de yine ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi, yani dilin, konuşmanın, bilincin çok özel olgular olduklarını, dolayısıyla bunları açıklamak için evrim teorisinin de yetersiz kalacağını söyleyen ve bu anlamda dilin ya da bilincin açıklanmasına, kökenine, bu konulara girmeyi boşuna bir çaba olarak değerlendiren birçok düşünce akımı ve düşünür var. Daha önceki videolarda bunlardan bazılarından söz etmiştim. Örneğin bildiğiniz gibi semiyolojinin kurucusu Ferdinand Saussure'un dilin kökenini araştırmanın boşuna bir çaba olacağını ve bununla uğraşmamak gerektiğini
söylemişti. Onun gibi düşünen başka birçok düşünür var. Fakat genel kabul gören görüş, evrim teorisinin dilin kökenini pekala açıklayabilecek temeli sağladığı yönünde. Fakat bu temelin evrim teorisinin ortaya koyduğu düşüncelerin bu temeli sağlamış olmasına rağmen bu konuda da bilim insanları ve düşünürlerin farklı görüşleri var. Bunları da en genelde ikiye ayırıyoruz. Birincisi işte geçmişin bilinmeyen bir döneminde ani bir değişikliklerle, yani bu evrim teorisi bağlamında da olabilir, önemli bir mutasyonla insanın dil yetisinin geliştiğini söyleyen araştırmacılar ve düşünürler var. Bir kısmı da evrim teorisi çerçevesinde bu dilin ortaya çıkmasını belli özelliklerin gelişmesine bağlamaya çalışarak açıklamaya çalışanlar var. Örneğin bazıları işte Homo sapiens sapiens'in, daha doğrusu ondan da önceki hominid atalarımızın avlanmaya ilişkin kapsamlı çalışmalarının dilin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Bazıları toplumsal iletişimde ki bir takım ihtiyaçların, hatta bazıları yalan söylemenin, hatta toplumsal bağları güçlendirmek için tımarlama gibi konuşmanın da önemli bir işlevinin olduğunu söyleyenler. Yani kısacası dilin ortaya çıkmasını şu ya da bu etmene bağlamaya çalışan anlayışlar da var. Geçmiş 34 videoda ben bu tür anlayışların her birisini yeri geldiğinde ele aldım. Bazılarını eleştirdim. Bazılarında doğru olmadıklarını kısaca koyarak geçtim. Şimdi bu videoda evrim teorisi ışığında dilin kökenini açıklayabilmek için gerekli bir teoriyi oluşturmanın temel koşullarının neler olduğundan ve bunlara dayanarak araştırmamızı ve tartışmayı nasıl ilerletebileceğimizden söz etmek istiyorum. Dilin kökenini açıklamaya çalışan görüşler bakımından şöyle ikili bir görüş öne çıkıyordu. Birincisi, dilin ortaya çıkmasını içgüdülere bağlayan, yani genetik, biyolojik yapının zorunlu bir sonucu olarak dil yetisinin ortaya çıktığını ve dolayısıyla bunun nasıl ortaya çıktığını ve ayrıntılarını bilmesek de dilin bir biyolojik organ, biyolojik bir yeti, yani evrimsel süreçte ortaya çıkmış bir doğal çıktı olarak ele alan anlayış vardı. Bir de bu anlayışa karşı çıkarak dilin esas olarak toplumsal ihtiyaçlarla belirdiğini, kültürel yalıtımların, kültürel ihtiyaçların bunu ortaya çıkardığını söyleyen bir anlayış vardı. Anımsayacağınız gibi meseleyi böyle dikotomik, yani ikili karşıtlık içerisinde koymanın doğru olmadığından söz etmiştim. Ve neden böyle düşündüğümü de temellendirmeye çalışmıştım. Örneğin diyelim dil yalnızca biyolojik, genetik bir yapı, içgüdüsel bir özellik olmuş olsaydı, toplum dışına çıkmış, kendi başına ormanda yaşamayı başarabilmiş çocukların, kurt çocukların da en azından konuşmaya da konuşmaya yakın, dile yakın bazı çabalarının olması gerekirdi. Oysa ki böylesi bir durumda dile ilişkin, konuşmaya ilişkin hiçbir özellik ortaya çıkmıyor. Bu bize dilin aslında biyolojik, genetik, yani yalnızca biyolojik, yalnızca genetik yapıyla açıklanabilen bir olgu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Çünkü dilin ortaya çıkmasında toplumsal ilişkiler, kültürün de çok büyük rolü var. Zaten yeryüzünde günümüzde 7000'e yakın dil olmasının, geçmişte binlerce yok olan dillerin ve bütün bu dil çeşitliliğinin altında yatan mekanizmaların neler olduğunu anlatırken bu kültürel, toplumsal çeşitliliğin de önemli etkilerinin olduğundan söz etmiştim. Demek ki yani dili
yalnızca salt biyolojik, genetik bir organ ya da yapı olarak ele almak doğru olmadığı gibi, dili yalnızca kültürel, toplumsal ilişkilerin zorunlu bir çıktısı olarak ve onların bir sonucu olarak ele almak da kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Benim burada ortaya koymaya çalıştığım anlayış ise esas olarak şuydu. Birincisi, dilin biyolojik, genetik bir altyapısı var. Bu altyapının tarihi milyonlarca yıl önceye dayanıyor. Yani milyonlarca yıl derken atalarımızdan önceki daha eski atalara kadar gidiyoruz. Yani kurbağalardan başlayın. Hatta kuşlarla bizim bir takım sese dayalı konuşmamız açısından kuşların bazı özelliklerinin bizdeki bugün bazı özelliklerle örtüştüğünden söz etmiştim. Yani örneğin kuşlarda ayna nöronlarının olması, kuşların bir takım melodileri iletişim amacıyla farklı biçimlerde kullanabilmeleri, bütün bu özellikler aslında bizim evrimsel geçmişimizin ne kadar geriye gittiğini, dille ilgili organ yapı ve işlevlerin oluşması için milyonlarca yıllık geçmişe gitmemiz gerektiğinin açık kanıtlarıydı. Dilin birdenbire herhangi bir mucizevi bir mutasyonla ya da mucizevi bir dönüşümle insan türünün dile kavuştuğunu ve böylelikle günümüze ulaştığını söylemek bana göre doğru değil. İnsan dilinin evrimi geçmiş atalarımıza dayanan belki yüz milyonlarca yıllık geçmişe dayanmakla birlikte bugünkü biçimiyle, yani sese dayalı konuşma biçiminde ki insan dilinin bazı özelliklerinin Homo sapiens sapiens'in tarihinin belli dönemlerinde belli kırılmalar yarattığını da göz ardı etmemeliyiz. Evrim teorisi çerçevesinde ortaya konduğu gibi mitokondriyal Havva anamız dediğimiz insanın ilk dişi atasının yaklaşık 200 bin yıl önce Doğu Afrika'nın Rif Vadisi'nin çevresinde yaşayan birisi olduğu ortaya çıktı. Bu 200 bin yıllık insanın, yani modern insanın, Homo sapiens sapiens'in evrimsel sürecini izlediğimizde bu 200 bin yıllık sürecin Homo sapiens sapiens'in tarihine biraz daha yakından baktığımızda yaklaşık 150-160 bin yıllık süreç içerisinde elde edilen bulgular, kayıtlar ve değişik malzemelerin incelenmesinde şu ortaya çıkıyor ki bu yaklaşık 150-160 bin yıllık süreç içerisinde Homo sapiens'in yaşam tarzı, yaşamı sürdürme biçimi ve kullandığı aletler köklü bir değişiklik yok. Yani kuşkusuz taş baltalar, bir takım aletlerin bulunması, ateşin kullanılması, bütün bunlar olmakla birlikte Homo sapiens sapiens'in 150-160 bin yıl öncesine kadar yaşantısı klasik bildiğimiz göçebe, avcı toplayıcı bir topluluk yapısı karşımıza çıkıyor. Yani insanlar azami 110-150 kişiden oluşan ama daha küçük de olabilir büyük gruplar halinde ama göçebe olarak yaşıyorlar. Yani ilk yerleşim yerlerinin, ilk köy diyebileceğimiz oluşumların ortaya çıkması bildiğiniz gibi en fazla 13-14 bin yıla ve bunlar da genellikle buna ilişkin örneklerde ya Anadolu'da bizim Çorum çevresindeki Çatalhöyük ya da işte İsrail'de ya da Suriye'nin belli yerlerinde kazılarda bulunan yerleşim yerlerinin tarihi en eskilerinin yani 10, 12 bilemediniz en fazla 15 bin yıl. Yani Neolitik devrime şey yapıyor. Fakat Neolitik devrimden önce özellikle dünyanın değişik köşelerinde, mağara resimlerinde ve değişik mağaralardaki buluntulardan ortaya çıkan çarpıcı bazı değişiklikler başlıyor.
Yani nedir bu değişiklikler? Örneğin ölüleri gömme ritüelleri, değişik mağara resimlerinin yapılması, bir takım ne oldukları bugün tam olarak anlaşılmayan bazı araç gereçlerin kalıntılarının bulunması. Bütün bunlar bize somut bir kanıt olmasa da 40-50 bin yıl önce Homo sapiens sapiens'te bir şeylerin değiştiğini ve yaklaşık 150-160 bin yıllık tekdüze ve hemen hemen aynı biçimde süren yaşam tarzının giderek çeşitlenmeye ve bir takım ilginç özellikler kazanmaya başladığını gösteriyor. Nitekim bu gelişmenin sonucu olarak yaban hayvanlarının ve yaban bitkilerinin evcilleştirilmesiyle birlikte bildiğiniz gibi Neolitik devrim. Neolitik devrim dediğimiz yani yeni taş çağı ve tarımın ve çobanlığın, hayvancılığın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlığın günümüze ulaşan o hızlı ve büyük yürüyüşü başlıyor. Yani bu açıdan Neolitik devrim bir dönüm noktası. Tabii bu dönüm noktasını kabul etmeyen, bunun aslında insan yapısının, zekasının, beyninin daha da kırılgan bir hale gelmesine, çünkü doğal yaşamı böylelikle terk ederek işte tarıma ve tarım ağırlıklı bir yaşantının da giderek insanlığı eski parlak ve zinde güçlü yapısından uzaklaştırdığını söyleyen görüşler de var. Tabii bunlar artık paleontolojinin ve antropolojinin tartışma alanlarına girdiği için burada bu konulara girmemizin bir anlamı yok. Bizim konumuzu aşan konular ve tartışma konuları bu. Fakat burada dikkat etmemiz gereken ilginç bazı durumlar gene oluyor. Örneğin düşünce tarihini iyi bilen ya da takip eden, felsefe tarihiyle ilgilenmiş arkadaşlar mutlaka zaman zaman rastlamışlardır. Örneğin İsa'dan önce 500 ve 600 yani 5. ve 6. yüzyıllara ilişkin dünyanın değişik köşelerinde düşünce atılımlarına ilişkin de ilginç bulgular var. Yani bir yanda Zerdüşt, bir yanda Lao Tse yani Taoizmin kurucusu, Buda, Konfüçyüs, Platon, Aristo, bütün bu Mısır'da ve Orta Doğu'da bir takım düşünce akımlarının ortaya çıkması, bütün bunlara bakıldığında bu dönemde de bir kıpırdanmanın ve bir hareketliliğin olduğundan söz ediliyor. Şimdi bunun da kuşkusuz belli nedenleri ve bu sürece yol açan belli gelişmeler olmuş olabilir. Daha sonra dikkat ederseniz insanlık Neolitik devrimden yaklaşık Orta Çağ'da geçelim. Sanayi devriminin öncesi döneme gelene kadar belli bir istikrarlı gelişme var. Yani bugün bile Anadolu'nun ya da Orta Doğu'nun belli görece kendi içine kapalı kalmış bölgelerinde bile bazı tarım ve hayvancılık yöntemleri 40 bin, 50 bin yıldan beri hiç değişmemiştir. Aynı şeyler sürülüyor. Afrika'nın bazı yerlerinde de vardır. Günümüzde bazı Afrika kabilelerinin yaşantılarına baktığınız zaman örneğin avcı toplayıcı kabileler var. Bu kabilelerin yaşantıları yani 40-50 bin yıl önceki Homo sapiens sapiens'ten hiçbir farkı yok. Yani sabahleyin çıkıyorlar avlanmaya, akşama kadar dolaşıyorlar, avlanıyorlar, avladıklarını akşam yiyorlar, ertesi gün tekrar başlıyorlar. Yani bu toplulukların herhangi bir
yiyeceği alıp saklama, bir şeyleri ayırma, sabit evlerde yaşama, öyle köy oluşturma falan diye bir konumları yok. Dünyanın değişik köşelerinde bu derece yaşayan topluluklar var. Hatta Okyanusya'da örneğin Sentinelli Adası diye bir ada var. Sentinelli Adası diye internete yazdığınızda göreceksiniz. Bu insanlar gerçekten 40-50 bin yıl önceki çağda yaşıyorlar. Hiçbir şekilde o kadar böyle naif ve o kadar medeniyetten uzaklar ki yetkililer onlarla iletişim kurmaya çekiniyorlar. Çünkü bağışıklık sistemleri falan o kadar kırılgan ki yani bugün normal insanlarla ilişkiye geçtiklerinde belki de hepsi bir anda bize hiç dokunmayan basit grip bizim basit bir ateşli griple halledebileceğimiz bir takım mikroplar örneğin onları anında yok edebilir. O kadar böyle ayrıksı ve özel koşullarda yaşıyorlar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlık bugün bile 40-50 bin yıl önceki yaşantılarını sürdüren topluluklar olmasına rağmen genel olarak insanlığa baktığımızda 17-18. yüzyıldan sonra sanayi devrimiyle birlikte bir başka patlama yaşandı. Yani insanlığın evrimiyle ilgili kronolojik bazı açıklamaları izlediğiniz zaman göreceksinizdir. Yani bugün insanlığın son 200 yılda, son 300 yılda attığı adımları ve sağladığı ilerlemenin geçmiş on binlerce yılda sağlanan adımlarla ve ilerlemelerle kıyaslanamaz. Bu kadar uzağa bile gitmeye gerek yok. Yani benim yaşım 60-65'e yaklaşıyor. Ben bile kendi ömrüm boyunca tanık olduğum bir takım ilerlemeler karşısında hala bunları kavramakta bazen zorlanıyorum. Yani bize örneğin benim üniversiteye girdiğim yılları düşünüyorum. Ben 78 girişliyim. Üniversiteye girmeden önce lise yıllarında falan 74'lerde 75'lerde bana gelip deseydiniz ki o zamanlar televizyon çıkmıştı ve televizyonu izliyorduk yani. Televizyonlarda örneğin işte olimpiyatları falan izlediğimi hatırlıyorum ben 72-74'lerde. O zaman bile gelip bana deseydiniz ki ya yarın bir gün telefon çıkacak. Bu telefonun ekranı olacak. Ekranda karşındaki insanla normal yüz yüzeymişsin gibi konuşacaksın deseler yani herhalde güler geçerdik. Yani böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezdik. Ama bütün bunların hepsi gerçek oldu. Yani niye hayal edemezdik? Çünkü 70'li yılların başında yakın bir akrabadan telgraf gelmesi aslında çok önemli bir olaydı. Telgrafın gelmesi bir kişinin ya çok müjdeli, ani, sürpriz bir haber ya da kötü bir haber. Yani bir yakının vefatı ya da bir kaza ya da beklenmedik bir felaket anlamına gelirdi. Peki telgraf nasıl gelirdi? Gecenin bir yarısı saat 2'de 3'te kapınız çalır. Tak 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 açarsınız, karşınızda postacı. Size bir kağıt uzatır. Telgrafım var der. Acil bir şey olduğu için bildirir. Ya da daha da gelişmiş durumdayken telefonum var der. Sen onu alırsın o kağıdı. Hemen üstünü başını giyinirsin. Koşa koşa postaneye gidersin. Postaneye gidersin. Postanede sabit telefonun başına gidersin. Belli bir saat olunca sana telefon bağlanır. Anca onunla haberleşirdin. Yani benim çocukluk dönemimde bile iletişim bu kadar meşakkatli ve zor bir işti. Oysa ki bugün yani elinizdeki küçücük cep telefonuyla bütün dünyayla anında haberleşiyorsunuz. Yani Amerika'daki kardeşinizle
ya da çocuğunuzla yüz yüze istediğiniz kadar rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Yani onunla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sizin bunu öğrenmeniz için birkaç dakika yetiyor. Şimdi bütün bunları anlatırken şunu anlatmaya çalışıyorum. 200 bin yıllık Homo sapiens sapiens'in evrim tarihi içerisinde yaklaşık 40-50 bin yıl önce bazı gelişmeler oldu. Bu gelişmeler insan toplumunun ilerlemesi için itici bir motivasyon, bir güç kaynağı haline geldi. Daha sonra dönem dönem belli atılım anlarının olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan birisi İsa'dan önce 5. 6. yüzyıl olabilir. Bir başka önemli atılım sanayi devriminin ortaya çıkması ve onunla birlikte. Şimdi dikkat ederseniz böylesi atılımlar aslında insan topluluklarının yaşantılarıyla birlikte yapılarını ve bütün ilişkilerini belirleyen şeyler. Ve bu atılımların sonuçlanmasına yol açan insanın bilgi yeteneğinin, bilgi teknoloji kapasitesinin gelişmesiyle doğrudan ilintili olduğunu kavramak çok da zor değil. Bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki insan dilinin ortaya çıkmasını evrim teorisi bağlamında ikiye ayırarak ele almak durumundayız. Birincisi, insan dilini olanaklı kılan yapı, düzenek, işleyiş ve organların gelişmesini sağlayan milyonlarca yıllık evrim. Bu milyonlarca yıllık evrimin geçmişi 30, 40, 50 milyon yıl önceye, hatta daha da öncesine gidebilir. Çünkü normal insan konuşmasını olanaklı kılan organ yapı ve düzeneklerin evrimsel geçmişi bu kadar eskiye dayanıyor. Demek ki insan dilinin kökenini anlatabilmek için öncelikle bu evrimin bu boyutunu iyi kavramış olmamız gerekiyor. Evrimin bu boyutuna ilişkin fazla bir tartışma yok. Çünkü bu değişik bilim alanlarının yaptıkları çalışmalarla her geçen gün bunların kanıtları, bulguları ve gelişmenin sürecin nasıl olduğu giderek daha netleşiyor. Yani örneğin Darwin'in yaşadığı dönemde gözün evrimini anlamak ya da açıklamak mucizevi bir şey gibi gözüküyordu. Oysa ki bugün sıradan herhangi bir tabii iyi bir üniversitenin biyoloji bölümündeki bir öğrenci biyolojiyle ve genetikle ilgili belli temel bilgileri edindikten sonra bu konunun bütün ayrıntılarını çok kısa bir sürede öğrenip başkalarına anlatabilecek bir konuma gelebilir. Dolayısıyla insan dilinin uzun evrimsel kökenini anlamaya çalışmak bakımından bütün iş günümüzde bilim insanlarının çalışmalarına, bulgularına bağlı. Bu konuda bir sorun yok. Bize esas sorgulayacak olan Homo sapiens sapiens'in geç dönem, yani 40-50 bin yıldan sonraki süreçte geçirdiği bir takım dönüşümler, bu dönüşümlere neden olan belli özelliklerin tespit edilmesi, bunların insan diliyle hayvan iletişim sistemlerini hangi bakımlardan ayırt ettiğinin kavranması. Zaten bundan sonraki videolarımızda yoğunlaşacağımız konu esas olarak bu olacak. Yani insan dilinin kökeninin hayvan iletişim sistemlerine dayandığını, hayvan iletişim sistemlerini olanaklı kılan biyolojik, genetik, organ yapı ve düzeneklerin insanda da bulunduğunu, insandaki halini alması için bunlardan evrimsel bir süreçte aşama aşama geliştiğini kabul etmek durumundayız. Fakat bunu kabul etmek, insan dilinin bugünkü biçimini ve yürütülüş tarzını açıklamayı ve insan dilini neyin olanaklı kıldığını açıklamak anlamına gelmiyor.
dilin Homo sapiens sapiens'teki biçiminin uzun evrimsel kökenlerini değil, yakın dönemdeki evrimsel kökenlerini ve bu evrimsel kökenlerin nerede hayvan iletişim sistemlerinden ayrıldıklarını ortaya koymamız gerekiyor. Videonun başlığındaki soruya şu yanıtı verebiliriz. Bugün insan dilinin kökenini açıklayan bir teori mümkündür. Bu teori evrim teorisi ışığında ortaya konulmak zorundadır. Bu teorinin iki ayağı vardır. Birinci ayağı uzun evrimsel süreçte insan dilinin biyolojik genetik temellerinin yapı, düzenek ve işleyişlerinin nasıl oluştuğunu ortaya koymaktır. İkinci çalışma insan dilinin yakın dönem evrimsel kaynaklarını ve hayvan iletişim sistemlerinden nasıl ayrıldığını ortaya koyacak bulguları ve sonuçları ortaya koymak gerekiyor. Kısacası bundan sonraki videolarda konuyu bu yönüyle işlemeye ve ele almaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.